Kundalini, sanki biri omurganızın dibine bir sır bırakmış da siz de onu rüyanızda fark etmişsiniz gibi. İşte buna Kundalini diyorlar. Ruh derinliklerine doğru mistik bir yolculuğa çıkıyoruz bugün. Kundalini uyanışı. Bu terimi belki de duymuşsunuzdur daha önce. Bedendeki yılan, çakralar, spiritüel enerji, aydınlıkla gölgenin dansı, çakralar boyunca yükselen kıvranan bir enerji akışı. Bu mistik deneyimin hem büyüsü hem de gölgeleri. Peki gerçekten omurgamızın dibinde kıvranmış gizli bir güç var mı? Varsa nasıl uyanır? Neler yaşanır? Kundalini enerjisi nedir? Mistik bir deneyim mi? Bilimsel bir gerçeklik mi? Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Ruhunuzun içinde bir uyanış başlamak üzere. Kundalini terimi Sanskritçe kökenlidir. Sarmal veya kıvrılmış anlamına gelir. Kadim Hint öğretilerine göre bu ilahi güç, Muladhara adı verilen kök çakrada omurgamızın dibinde uyur. Coğrafyalar değişse de benzer öğretiler bulunur. Tibet'te Tısa ve Lung, Çin'de Şi, Mısır'da Ka gibi. Ancak modern dünyada Kundalini terimi genellikle içimizdeki sarmal yılan metaforu ile anılır. Hindu efsanelerinde Kundalini, Shakti yani ilahi dişil enerjinin sembolüdür. Efsaneye göre her insanın omurga tabanında uykuda duran bu enerji yoga ve meditasyonla yükselir. Ruhsal öğretiler Kundalini uyandığında enerjinin omurga boyunca yükselerek her bir çakrayı aydınlattığını söyler. Kök çakradaki uyanış alt karından başlar. Yumurtalıklar ve cinsel organ bölgesinde ikinci çakrayı, bel bölgesinde üçüncü çakrayı açar. Kalp, boğaz ve alın çakralarını da tek tek güçlendirir. En sonunda da taç çakra noktasına ulaşır. Sahasrara, 1000 yapraklı lotus. Bu kozmik zirveye vardığında kişi evrenle bir olma hissine yani sonsuz bilinç deneyimine erişebilir. Kundalini uyandığında sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuk başlar. Kadim metinlerde bu süreç ateşin saflaştırıcı gücüne benzetilir. Her çakranın açılması benliğimizde bir arınma dalgası yaratır. Aydınlanma kapılarını aralarken bedendeki yılan sembolüyle anlatılan bu enerji bazen şiddetli bir yangın gibi içimizden bir şeyleri yakıp kül eder. Bu efsanevi enerji eski metinlerde Kundalini Shakti, yılan gücü olarak adlandırılır. Tüm bu mistik tanımları bir kenara bırakırsak eğer güncel bir deneyimle Kundalini uyanışı zihinsel, duygusal ve ruhsal katmanlarımızda dönüşüm yaratan bir enerji sıçrayışıdır. Yani Kundalini enerjisi iliklerinize kadar yaşayan bir uyanıştır. Bilincimizi genişleten, sezgilerimizi açığa çıkaran bir güçtür. Ama şu soruyu da sormadan edemeyiz. Bu yaşananlar bir enerji mi? Yoksa sadece içsel bir sembol mü? Kundalini bazen gerçek bir akım gibi hissedilir ama aynı zamanda sembolik bir uyanıştır da. Tıpkı rüyalarımızdaki imgeler gibi. Bazen bir şeyleri gerçekten hissederiz ama kelimelere dökemeyiz. O içimizdeki kıvrılmış yılan belki de unuttuğumuz bir parçanın, bastırdığımız bir geçmişin, bir gölgenin parçasıdır. O yüzden bu uyanış hem fizikseldir hem de arketipseldir. Hem beyin kimyamıza dokunur hem de ruhumuzdaki en derin soruya. Ben kimim? Neyin uyanışını özlüyorum? Kundalini sadece bir enerji değil, aynı zamanda kadim mitolojilerde bilinçtir. Shakti, bu sadece dişil bir figür değil, evrenin yaratıcı titreşimi. Shiva nasıl mutlak farkındalıksa, Shakti de hareket eden, doğuran, dönüştüren ruhtur. Bu açıdan Kundalini içimizdeki oluşun sembolüdür. Eril ve dişil enerji arasındaki kutsal dans. Kundalini yükseldikçe aslında yalnızca enerji çakraları değil, içimizdeki yaratıcı öz de uyanır. Ve belki de bu yüzden çoğu mistik Kundalini'ye tanrıça gibi davranır. Çünkü onun dokunuşu yaratır, dönüştürür, yakar ve yeniden doğurur. Hayal edin, sessiz bir odada gözlerinizi kapatmış derin nefes alıyorsunuz. Bir anda omurganızın dibinde hafif bir karıncalanma hissediyorsunuz. Sanki içten içe bir ateş yanıyor. Hafifçe beliren bir duyum zamanla büyüyor ve sizi ısıtan bir dalga haline getiriyor. Gövdenizden yukarı kalbinize, sonra da boğazınıza, en sonunda alnınıza doğru yayılıyor. Göğsünüzde bir huzur, zihninizde genişleyen beyaz bir ışık. Bedeniniz bir marifetle ışıldıyor. Sanki elektrik akımları üzerinizde dans ediyor. Bunu deneyen birçok kişi benzer hikayeler anlatır. Çoğu insan ilk belirtileri şöyle tarif eder. Nefesinize odaklanırken bedeninizin titrediğini hissedersiniz. Bazen istemsizce gözlerinizin önüne ışıltılı görüntüler gelir. Aklınıza geçmişten silinmiş bazı anılar düşer veya yabancı imgeler canlanır. Kimi zaman gözlerinizi kapatırken parlak ışık çiçekleri, çakralar ve gizemli melodiler duyulur. Bedeninizde yuvarlanan sıcak dalgalar bazen kontrol edilemeyen bir elektrik akımı gibidir. Aydınlık bir Kundalini deneyiminde şaşırtıcı bir dönüm yaşanır. Sezgisel ve psikik güçler artar. Ruhunuzda 3.
üçüncü gözünüzde bir pencere açıldığı hissine kapılırsınız. Rüyalarınız çok canlı olur. Bazen o rüyaları gün içinde yaşıyor gibi olursunuz. Duygular derinleşir. Küçük olaylar bile inanılmaz bir anlam kazanır. Eski senle yeni sen arasında bayağı bir fark olur. Eskiden tanıdığınız kişiler size adeta uzaydan gelmiş gibi bambaşka biçimde görünür. Gerçekliğiniz sanki mucizelerle dolu bir film şeridi gibi akıp gider. Vücutta sürekli bir titreşim ve ısı artışı olur. Günlük gürültülerden uzak, tamamen iç dünyanıza döner. Dış uyaranların çoğundan rahatsız olursunuz. Baş dönmesi, karıncalanma, baş ağrısı, sıcak basmaları, sindirim ve uyku bozuklukları gibi bedensel belirtiler görülebilir. Örneğin geniş bir enerjiyle dolmuşken birden biter, uykusuzluk çeker veya karın bölgenizde güçlü bir hareketlilik yaşarsınız. Kundalini uyanışı aydınlık olduğu kadar karanlık da olabilir. Bazı meditasyon tecrübelerine sahip kişiler bunun ötesine geçmiş bir bilinç yaşarken bazıları da içsel bir fırtınaya tutulduklarını anlatır. Huzursuzluk, yoğun titreşimler, kontrol edilemeyen duygu patlamaları, gerçeklik ve fantezi arasındaki çizginin bulanıklaşması mümkündür. Birçok kişi neredeyim ben, ne oluyor gibi sorularla boğulur. Dış dünya bir anda yabancılaşır. Aydınlık bir odada ansızın karamsar duygu seline kapılabilirsiniz. Özetle Kundalini uyanışında bedensel ve ruhsal seyahatimiz şunları içerebilir. Yükselen enerji dalgaları ve içsel titreşimler. Karıncalanma, yüksek ısı, elektriklenme hissi gibi. Duyarlılık artışı, ışığa, sese, insanlara karşı hassasiyetin yükselmesi. Hayat ritmi daha da güçlü hissedilir. Psikik deneyimler, görsellik ve işitsellik değişebilir. Canlı rüyalar, auralar, içgörüler, üçüncü göze bağlı vizyonlar çok sık görülür. Duygusal dehliz, geçmiş travmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Eski ilişkiler ve anılar birdenbire akın eder. Yoğun mutluluk ve derin hüzün arasına gidip gelebilirsiniz. Fiziksel semptomlar, baş ağrısı, uykusuzluk gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu süreç bir doğum sancısına benzer. Eski ego parçaları yıkılırken arınmış bir benlik doğar. Peki 21. yüzyıl insanı neye inanıyor? Göze görünmeyene mi, ölçülene mi? Belki de bu yüzden Kundalini modern zihni en çok zorlayan konulardan biri. Çünkü o ne tamamen bilimsel ne de sadece mistik. Birçok insan enerji kelimesini duyunca şüpheyle bakıyor. Çünkü enerji sadece kablodan akan elektrik gibi görülüyor. Oysa içsel enerji bir bilinç durumudur. İnsanlar uyanış yaşadığında bunu anlatamazlar. Çünkü kelimeler yetmez. Modern insan bu deneyimi önce reddeder, sonra da kabullenir ve sonunda anlamaya çalışır. Ama en önemlisi bu içsel uyanışı yaşayan kişinin artık eski ben olmamasıdır. Çünkü Kundalini sadece bir bilgi değil, bir dönüşümdür. Kundalini uyanışına bilimsel gözle bakarsak durum biraz karmaşıklaşır. Modern psikoloji ve nörobilim bu tür deneyimleri açıklamaya çalışırken bazen birbirlerine zıt değerlendirmelere ulaşabiliyor. Bir yandan bazı bilim insanları meditasyon ve yoga uygulamalarının beynin belirli bölgelerinde değişimler yarattığını tespit etti. Özellikle Hint meditasyon teknikleri P300 beyin dalgası tepkisini arttırıyor. Bu da duygusal algı ve bilinçte sıra dışı artışlara yol açabiliyor. Nörobilimciler bu artışı duygusal deneyimin yoğunlaşması ve gelişmesiyle ilişkilendiriyor. Ancak bu bazen akut psikotik epitoz şeklinde yanlış yorumlanabiliyor. Yani bir psikiyatrist için sınırları zorlayan Kundalini etkisi kültürden uzak bir uzman tarafından ruhsal bozukluk şeklinde değerlendirilebilir. Carl Jung gibi derin psikologlar ise farklı yaklaştılar. Jung, Kundalini'yi bilinçaltımızdaki arketipsel bir süreç olarak gördü. Bu arada arketipsel demek insanlığın ortak bilinçaltında yer alan evrensel semboller demek. Mesela anne, kahraman, bilge gibi figürler hepimizin ruhunda ortak şekilde vardır. Kundalini de bu tarz bir arketip olabilir. İçimizdeki dönüşüm, uyanışın sembolü. Jung'a göre Kundalini aktivasyonu bilinçaltı ile yaşadığımız deneyimleri tanımlamak için kullanabilecek bir semboldür. Jung bu sürecin özünde bilinç ve bilinç dışı arasındaki dinamik etkileşimi temsil ettiğini düşündü. Yani rüyalarınızda veya meditasyon anında gördüğünüz semboller sadece rastgele içerikler değil, sizi siz yapan temel arketiplerin ortaya çıkışı olabilir. Bu açıdan Kundalini kişiliğinizin farklı yönlerini barıştırdığı, örneğin içimizdeki kahraman, bilge yaşlı adam veya çocuk gibi arketiplerin canlandığı büyük entegrasyon süreci olduğu söylenir. Nörolojik olarak baktığımızda Kundalini pratiği beynin bazı bölgelerinde oksijenlenmeyi, neurotransmitter aktiviteleri tetikliyor. Bazı araştırmalar düzenli şekilde Kundalini yoga yapılmasının dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevleri yükselttiğini gösterse de diğer yandan bu enerjiyi hızla bastırmak veya kontrol etmeye çalışmak kaygı ve psikosomatik rahatsızlıklara yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle bilim Kundalini gerçek midir diye sormaz. Daha çok var olan enerji ve bilinç deneyimlerini nasıl ölçeriz diye sorar.
Kundalini konusunda en zengin kaynak Hinduizmin tantrik ekollerindedir. Shiva Shakti anlayışında evrenin yaratıcı enerjisi dişil bir kuşakta somutlaşır. Onlara göre Kundalini Tanrıça Parvati veya Adi Parashakti formundadır. Budist Vajrayana geleneğinde de benzer şekilde ciğer enerjileri Tisa, Lung, Tigle gibi çakra merkezleri kullanılarak enerjiyi kanallardan geçirme pratikleri vardır. Tibet Budizminde Tummo denen teknikle beden ısıtılır. Yine kelimenin tam anlamıyla Kundalini benzeri bir enerji yükseltilir. Yani Doğu dinlerinde Kundalini Hinduizme özgü bir terim olsa da Budizm'de ve diğer mistik öğretilerde de benzer fikirler vardır. Bu kadar güçlü bir enerjiden bahsederken doğal olarak sormamız gereken soru şu: bu kadar tehlikeli mi? Dengeyle çalıştığında şöyle olduğunu söylüyorlar. Bir öğretmendir, ruhsal gelişim kaynağıdır. Ancak aniden, rehbersizce ve yanlış niyetle uyandırılırsa riskli olabilir. Birçok kaynak Kundalini enerjisinin iyi veya kötü olmadığını, asıl tehlikenin bedenimize yatan engellerde olduğunu söylüyor. Eğer bilinçli ve yavaş bir şekilde yükseltilirse, yıldırım değil de şifalı bir ışık gibi yol alır. Ama aceleyle zorlarsanız kişi ister istemez Kundalini krizine girebilir. Tüm bu karmaşa ve keşif sonrasında bir şeylere inanmaya başlarsınız. Kundalini uyanışı birçok kişinin de söylediği gibi sonsuz bir bilince açılan bir kapı gibi gelebilir. Birçok deneyimci tam anlamıyla bedenin dışına çıkma olarak bu durumu yorumluyor. Aklıma şey geldi. Yusuf Güney'in astral seyahat sohbetleri vardı ya. Gibi. William Bowman isimli bir araştırmacı, dış dünya algısının tamamen değiştiği bu durumu anlatırken, enerji kafanızın tepesine yükselirken evrenin yüce boyutlarına doğru hareket ettiğini söylüyor. Ve şöyle devam ediyor. Kişi artık eskisi gibi asla kalamaz. Zihin tarif edilemez düzeyde genişler. Batı'nın modern ruhsal yazarları da benzer duygulara dikkat çekiyor. Örneğin Gopi Krishna, Kundalini'yi uyandıranların daha merhametli, evrensel ahlaka sahip bireyler olduğunu belirtmiş. Yani tüm bir yönüyle bu yükselme ego sanatını işlemiş, vicdanı kuvvetlenmiş bir insan yaratıyor. Her halükarda şunu söyleyebiliriz. Eğer bir gün Kundalini enerjisini doruklarına çıkarırsanız, bilincinizin sınırlarının çok ötesine ulaşabilirsiniz. Ruhunuz dış dünya ve iç benliğin ötesinde bir boşlukta dans edebilir. Orada korku, ego, hatta zaman kavramı bile anlamını yitirir. Bir zamanlar yalnızca fiziki dünyayı tanıdığımı sanıyordum der çoğu uyanık ruh. Sonra Kundalini yükseldi ve gördüm ki bedenim beden değil, zıtlıkları kuşatan sonsuz bir ışık enerjisinden ibaretmiş. Bunu söylüyorlar. İşte bu keşif bazen şimşek çakması gibi patlar, bazen de yavaşça sabaha karşı alacakaranlıkta gün ışığının yayılması gibi gelir. Ve şimdi bunca konunun ardından, bunca bilgi, bunca hissin ardından sormak gerekiyor. Gerçekten bir yılan mı uyandı, yoksa sadece benliğimizin en derin sesi mi yankılandı? Kundalini enerjisi bazen fırtına gibi gelir. Bazen de bir tüy gibi hafifçe dokunur. Bazen seni yakar ama küllerinden bir ben doğar. O yüzden bu uyanış bir güç gösterisi değil, kendi gölgemizle yüzleşme cesaretidir. Ben kimim diye sorarsın belki gecenin bir vakti ve cevap gelir. Bir ışık çakmasıyla, bir rüyayla, bir yalnızlık anında. İşte o an Kundalini konuşmuştur. Artık sen eski sen olmayacaksın ama bu kötü bir şey değil. Çünkü belki de sen dediğin şey zaten değişmesi gereken şeydi. Tüm bunları dinlerken belki de içinde bir kıpırtı oluştu. Sana düşen korkmamak, merak etmek ve sabretmek, içindeki sese kulak vermek. Unutma, her güç rehberle kutsanır ve her uyanış sessiz bir şükürle tamamlanır. Namaste. Işıkla kalın. İçinizdeki yılanı dinlemekten korkmayın. Çünkü belki de bütün cevaplar tam da orada gizlidir.